Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprakları yumuşayan ve solan, kökü de hiç olmayan ve siyahlıklar olan bir orkide var. Bu tarz orkidelere nasıl bakım yapılır? Eğer elinizde bu şekilde yaprakları dökülen ve ölmek üzere olan bir orkide varsa bu tarz orkideleri kurtarabilirsiniz. Bunun için ilk olarak orkidemizi dezenfekte etmemiz gerekiyor. Oksijenli su kullanıyorum. 5 milim oksijenli suyu normal bir su şişesinin içerisine koydum. Yaklaşık olarak 50 milim su üzerine ekledim. Bunu karıştırıp orkidemizin hem yapraklarına hem kök kısmına sıkacağız. Oksijenli suyun dezenfekte etme özelliği olduğu için orkidenizde bir hastalık ya da herhangi bir böceklenme varsa bunun giderilmesine yardımcı olur. Evet, yeterince sıktım ve şimdi sizlere uygulayacağım yöntemi göstermek istiyorum. Bakın, bu şekilde elimdeki orkideyi bir plastik bardağın içerisine koyuyorum. Bu plastik bardağın içerisine çok az su koydum. Buradaki yöntemde orkide sadece yapraktan su alacak ve gövde kısmından yeni köklerin çıkarmasına yardımcı olacak. Burada dikkat etmeniz gereken orkide yaprağının sadece ucunun suya değmesi gerekiyor. Yani burada ters su kültürü uyguluyoruz. Bakın, su seviyesini görüyorsunuz. Çok fazla su koymanıza gerek yok. Orkide yaprağı kök çıkarıncaya kadar bu suyun içerisinde bu şekilde kalacak. Bu şekilde olan orkidelerinizin hızlı kök çıkarması için vitamin desteğinde de bulunabilirsiniz. Bunun için ben muz kabuğu suyu kullanacağım. Özellikle muz içerisindeki potasyum özelliği sayesinde hem evinizdeki çiçeklerinizde hem de bahçenizde kullanabileceğiniz en iyi sıvı bitki besinidir. Muz kabuklarındaki potasyumdan yararlanmak için bu şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Şimdi doğradığım muz kabuklarını bir cam şişenin içerisine koyacağım. Ve daha sonra üzerine kapatıncaya kadar su koyacağım. Üzerine su koyuyorum. Bu suyun içerisinde kapağını kapatıp muz kabuklarını bir gece, yani 12 saat dinlendireceğim. Böylelikle muz kabuğu içerisindeki vitaminleri suya vermiş olacak. Bir gece beklettiğim muz kabukları artık yeterince suyun içerisine vitaminlerini verdi. Şimdi süzüyorum. Muz kabuğu suyum hazır. Bunu iki yöntemde de kullanabilirsiniz. Birincisi olarak bir püskürtme kabının içerisine koyup muz kabuğu suyunu orkidenin özellikle hem yapraklarına hem de kök kısmına sıkabilirsiniz. Şimdi püskürtme kabının içerisine koyuyorum ve bunu orkidemi nasıl vereceğimi hemen göstereceğim. Birinci olarak isterseniz orkidenin hem gövde kısmına hem yapraklarına muz kabuğu suyunu bu şekilde püskürtebilirsiniz. Bu şekilde gübreyi hem yapraktan almasına yardımcı olacağız. Özellikle muz kabuğu suyu orkidenin canlanmasına ve yeni kök ve yeni yaprak çıkarmasına yardımcı olacaktır ve kolaylaştıracaktır. Bu yöntemi 2 haftada bir uygulamanızı tavsiye ederim. Bu yöntemi uyguladıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koyun. Bakın, yeterince kurudu, koydum ve sizlere bu yöntem ile köklendirdim. Diğer bir orkidemi de göstermek istiyorum. Bu orkidemi ben ters su kültürüyle köklendirdim. Hiç kökü yoktu. Orkidem yeterince kök çıkardı. Bakın, görüyorsunuz, artık birçok kökü var. Eğer ters su kültürü uygularsanız orkideleriniz bu şekilde bol bol yeni kökler çıkaracaktır. Orkidemin bu şekilde köklenmesi tam 4 ayı buldu. Uyguladığınız yöntemde bakın, sadece kök değil, yeni yapraklar da çıkıyor, görüyorsunuz. Diğer yaprakları da yumuşaktı ve bu yapraklarda yavaş yavaş canlandı, yani sertleşmeye başladı. Orkideleriniz bu şekilde yeterince kök çıkardıktan sonra artık ters su kültürü uygulamanıza gerek yok. Normal su kültürü de artık kökler ile uygulayabilirsiniz. Bakın, gördüğünüz üzere pet şişenin içerisinde biraz su var.
Eğer orkidenizin kökleri bu şekilde uzadıysa artık orkidenizi bu şekilde normal su kültürü uygulayın. Normal su kültürü uyguladığınız zaman orkide yaprakları daha da canlanacaktır. Bakın yine diğer bir orkidem. Bu gördüğünüz ilk baştaki orkidemi de ben ters su kültürüyle köklendirdim. Bu orkidemin de hiç kökü yoktu. Gördüğünüz üzere iki orkidemin de birden fazla kökleri var. Ve bakın bu şekilde yaprakları suyun içerisinde. Artık bu şekilde olan orkidelerimizi ters su kültürü uygulamamızı durdurmamız gerekiyor. Çünkü yapraklar giderek büyüyeceği için yaprakların gelişimi duracaktır ve yumuşayacaktır. Bu yüzden bu şekilde yeterince kök çıkaran, yani en az 4 ya da 5 kökü olan ve her bir kökün uzunluğu da 4 ya da 5 santim olmuşsa bu tarz orkidelerinizi normal su kültürü uygulayabilirsiniz ya da isterseniz toprağa ekebilirsiniz. Ben bunların normal su kültürü uyguluyorum. Aynı zamanda bu orkideme muz kabuğu suyunu da 2 haftada bir bu şekilde belirli aralıklarla veriyorum. Bu yöntemi uyguladıktan sonra mutlaka orkidenizi bol ışık alan ve gerekirse sabah güneşi ya da ikindi güneşini alan bir pencere kenarına koyarsanız çok daha hızlı bu yöntemde sonuç alacaksınızdır. Ya da sizlere muz kabuğu suyuyla orkidelerinizi canlandırabileceğiniz özellikle ikinci yöntemi de hemen göstermek istiyorum. İkinci yöntemde de ters su kültürü uyguladığımız orkidelerimiz yeterince kök çıkardıktan sonra normal su kültürü uygularken vermemiz gereken bir sıvı bitki besini. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde kök uçları suyun içerisinde oluyor. Bu orkidemizin gelişimini hızlandırmak için su kültüründe muz kabuğu suyunu bakın bu şekilde koyabilirsiniz. Ve bu orkideyi bir gece muz kabuğu suyunda bu şekilde köklerini eğer bekletirseniz orkidenizin gelişimi hızlanacaktır. Fakat bir geceden fazla kesinlikle muz kabuğu suyunda bekletmeyin. Bir gece sonunda bu suyu dökerek yeniden temiz su vermeniz gerekiyor orkide suyu kabının içerisine ve bu suda orkideniz uzun süre kalabilir. Su kültürü uygularken orkidenizin suyunu sık sık değiştirmeyin. Özellikle orkidenin suyunu uzun süre değiştirmezseniz ve suyu azaldıkça sadece değiştirirseniz orkidenin gelişimi daha hızlı olacaktır. Çünkü orkide değişen ısı ve sıcaklıkları sevmez. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.